Sevgili dostlar, Filipinler'den herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim, heyecanlıyım. Şu an Filipinlerin Bohol adasındayım. Bu videoda hep birlikte Bohol adasını keşfedeceğiz. Çok güzel yerler buldum. Sizi bir arkadaşımla tanıştıracağım, onunla birlikteyim. Adanın belli başlı noktalarını ziyaret edeceğiz ve buranın doğal güzelliklerini göreceğiz. Sponsorumuz Aura Sebilon Uni'ye teşekkür edelim ve hiç vakit kaybetmeden Bohol adasını keşfetmeye başlayalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bir önceki videodan David'i hatırlayanlarınız vardır dostlar. Kolombiyalı kardeşim. Şimdi onunla birlikte bir yere geldik. Şu canlıyı görmek istiyoruz arkadaşlar. Umarım kendisini görebiliriz. Buradan bilet almamız gerekiyormuş. Biletimizi aldık. Orada bir kısa film izliyorsunuz arkadaşlar, bilgilendirme açısından. Hem kuralları sizlere aktarıyorlar o kısa filmde, hem de tarsier hakkında, şu an görmeye geldiğimiz hayvanın ismi tarsier. Onun hakkında bilgilendirme açısından bir video yapmışlar. Daha sonrasında belli başlı notlar var. İsterseniz onları okuyorsunuz. Sonrasında birazcık yürüyorsunuz, buraya ulaşıyorsunuz. Bakın burada uyarı var. Sessiz olmamıza dair. Bu alanda birazcık sessiz olacağız arkadaşlar. Hassas bir hayvan. Baksanıza gözlere. Acayip sevimlilerdi ya. 3 tane tersiyer gördük. Orada bir şey anlatamadım sizlere. Sessiz olmamız gerekiyordu. İnanılmaz tatlı canlılar ya. Böyle uyuyorlardı ama fark ettiyseniz gözleri açık uyuyorlardı. Çünkü gözlerini kapatamıyorlar. Küçücük bir hayvan arkadaşlar. Gözleri, yani her bir gözü beyninden ve midesinden büyükmüş tarsiyerlerin. Gece yaşayan hayvanlar gündüz doğal olarak uyuyorlar arkadaşlar. Böyle dallara tutunuyorlar, tamam mı? Fark ettiyseniz o elleri, parmakları filan böyle kavrayacak şekilde tutunduğu dalı. Etçil bir hayvan. Böcekleri yiyor, çevredeki böcekleri yiyor ve çok ciddi bir zıplama kapasitesi varmış. Bir yerde yanlış görmediysem 5,5 metreye kadar sıçrayabiliyorlarmış. Yani müthiş tatlı, sevimli bir hayvan. Oradaki görevli sağ olsun 3 tanenin yerini biliyordu ve onları gösterdi bizlere. Acayip bir hayvan ya. Acayip sevimli geldi bana yani. Böyle yüzü, bakışları, böyle bakıyor, salak salak etrafına bakıyor. Gözlerini bu arada tam anlamıyla kapatamıyor. Sadece nemlendiriyormuş. Ve gözlerini yapamıyor, böyle çeviremiyor. O yüzden kafasını çevirerek bakıyor etrafına ve 180 derece döndürebiliyormuş kafasını. Değişik bir canlı yani. Tarsiyermiş ismi. Bu Madagaskar'daki lemura mı benziyor dedi açıklamada, öyle bir şeyler anlattı da tam anlayamadım. Bu primat arkadaşlar, yani bayağı ufak bir canlı, bir primat. David'le birlikte motor kiraladık arkadaşlar. Kasklarımızı aldık. Otomatik, yani scooter tarzı bir motor diyeyim, otomatik. Bunun günlük kirası, 24 saatlik kirası 400 peso arkadaşlar. Motoru kiralarken ehliyet görmek istiyorlar ve şunu soruyorlar: daha önce hiç motor kullandın mı? Tecrüben var mı? Mesela benim öyle bir tecrübem yok. Normal araç ehliyetim var benim. Ben o araç ehliyetini gösterdim. Bu scooterları normalde kullanabiliyoruz, araç ehliyeti B sınıfı ehliyet sahibiysek. Ehliyete baktı, dedi ki sen kullanabilirsin dedi, hani buna sorun olmaz dedi. Ama ve lakin tecrüben var mı dedi. Dedim hiç bilmiyorum kullanmayı. Ben bilerek hani tecrübesizlere de kiralayacaklar mı acaba diye bir yem attım orada, böyle merak ettim. Dedi ki oradaki abla, eğer dedi hiç motor kullanmadıysan şimdiye kadar, ben dedi sana bu motoru veremem, kiralayamam dedi. Çünkü tehlikeli, yani seni riske atamam dedi. Ailem burada değil dedi. Sen tatile gelmişsin dedi. Başına bir şey gelmesini istemem dedi. Yapılması gereken hareketi yaptı aslında. Kendisine de tabii teşekkür ettim bu tavrından dolayı. Çünkü burayı gezerken bazı böyle hızlı arkadaşlar şey diyor: gel kiralayalım sana diyor motor. Ucuz diyor. Çünkü günlük 300, 350, 400 pesoya motor kiralayabiliyorsunuz 24 saat boyunca. Ama diyorsun ki ya ben kullanmayı bilmiyorum. Olsun diyor, ben öğretirim sana diyor. O yüzden yani seni aslında birazcık riske atıyor. Sen de diyorsun ki yaparım ben filan, ama trafiğe çıkınca tabii her şey farklı oluyor arkadaşlar. David'le birlikte motoru kiraladık. Kişi başı 200'er peso ödeyeceğiz. Benzini atacağız ve gün boyu beraber adayı dolaşacağız motorla arkadaşlar. Motorun her bir köşesinin videosunu da çektik, ne olur ne olmaz. Sadece bir kağıda imza attı David ve lisansının, yani ehliyetinin fotoğrafını çektiler. Hiçbir depozit bir şey almadılar. Yurt dışında motor kiralarken dikkatli olun arkadaşlar. Naçizane bir uyarı olsun bu da. Kaskımızı takıyoruz, güvenlik her şeyden önemli arkadaşlar. Bir de böyle ufak kask değil de büyük kask alın, ne olur ne olmaz.
Geçecek zannettim beni. Birden fren yaptı. Oy, light. Okey. Kaşınıyor. Bunu ne zaman taksam kafama kaşınıyorum ya. Vamos! O kadar güzel doğası var ki buranın. Her yer yemyeşil arkadaşlar. Ve genellikle yollar bu şekilde. Yani tek gidiş, tek geliş, emniyet şeridi var. Yemyeşil, o kadar güzel manzaralar izleyerek geldik ki buraya. Bakar mısınız şuraya ya? Şahane ötesi bir yerdeyiz. Gerçekten yani Filipinler beklediğimden çok daha güzel geçiyor. Doğası kendine hayran bırakıyor, insanları kendine hayran bırakıyor. They are two. The small one is Böceğe baksanıza. Did you give any name? no. It has a big eyes. Kızın omzuna konmuş. Sebzelerin arasında bulmuşlar. Yeah. Çok sevimli baksana ya. Sometimes it will climb here. In the hair. No bite? No. Isırıyor mu diye sordum da ısırmıyor hiç. Öyle dedi yani. And it looks like Aha. it's dancing. Bak 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 nereye sıçradı bak. Yemeğin kokusunu aldı tabii. Çakal. Ne haber lan? Yol üzerindeki bir kasabada durduk arkadaşlar kahvaltı yapmak için. Şöyle sizlere kasabayı bir yandan göstereyim. Bir tane ablayla tanıştık. Dedi ki burada güzel bir restoran var dedi. Orada kahvaltı yapabilirsiniz dedi. Kendisine danıştık. Nerede bir şeyler yiyebiliriz, kahvaltı yapabiliriz diye. Burayı tarif etti bize. İçeriği göstermek istiyorum. Bayağı bir bisikletçi fotoğrafı var yalnız. O dikkatimi çekti. Buranın sahibi bisikletçi galiba. Severiz bisikletçileri. Burada yerel yemekler var arkadaşlar. 2 tane çorba var. Şöyle göstereyim sizlere bir. Bu tam çorba gibi sayılır mı bilmiyorum da içerisinde balık var ve birkaç sebze var. Burada farklı bir çorba var. Tavuklu sebzeli çorba. Burada noodle var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sebzeli noodle var ve genellikle sebze yemekleri var. Şöyle havuçlu, değişik sebzeli haşlama yemekler. Bunu bayağı bir yemişler. Aa bak ben bunu şeyde yedim ya. Bu güzel bir şey. Sri Lanka'da yemiştim, o lezzetli bir şey. Börülce, havuç, farklı çeşitli sebzelerin haşlanmış hali arkadaşlar. Balık var. Şöyle bir tane tatlıları var. Onu göstereyim. Sticky rice diyorlar. Tatlı pirinç. Balık var bunun yanında ve işte muzdan şöyle bir kızartma yapıyorlar arkadaşlar. Aa balık da burada. Ha. Balığı arıyordu gözlerim. Balık da burada. Bu gördüğünüz yer mutfak. Oranın arkasında da kendi evleri var sanırım. Hem restoranları burası hem de yaşadıkları yer hemen buranın arka tarafında. Dostlar kendimize bir kahvaltı tabağı söyledik. Omlet söyledik ve yanında pirinç. Şimdi bir de burada genellikle sabah kahvaltıda sıcak çikolata tarzı bir içecek içiyorlarmış. Kakao içiyorlarmış. Onu sipariş ettik bir de. Şimdi buradaki arkadaş onu hazırlıyor. İnanın fiyat sormadım, ne kadar bilmiyorum. Parayı ödediğimde söylerim size kaç para olduğunu. İnsan yumurta istiyor, protein istiyor, peynir istiyor. Yani sabahları böyle şeyler o kadar güzel oluyor ki. Menemen özledim. Menemen çok özledim ya. Şu an menemen yemek için var ya. İçeceğimiz geldi arkadaşlar. Bildiğimiz sıcak çikolata gibi Sikwati diyorlarmış burada. Kahvaltıda içiyorlarmış. O kadar yoğun kakao kokusu var ki. Oo bayağı acı, bayağı acı. Arkada gelen müşteriye yemek paketliyor arkadaşlar. Poşetlerin içine koyuyorlar yemekleri burada. Geliyor dışarıdan, al götür yapacak. Poşetin içerisine hangi yemekten istiyorsa müşteri koyuyor, poşetliyor, bağlıyor ve veriyor bu şekilde. Kültür böyle yani. Asya'da birçok yerde bunu görmüştük arkadaşlar. Takip edenler hatırlayacaktır. Bu tarz yerlerde yemek yerseniz hakikaten çok uyguna yemek yiyorsunuz. Yani mesela bir öğle yemeği tabağını 70 peso, 60 peso o civarları yiyebiliyorsunuz ki o da işte 40-50 lira arası bir şey yapıyor. Arkadaşlar 115 peso tuttu. 80 TL civarı bir şey yapması lazım. Çok güzel bir kahvaltıydı. İçecek birazcık ağırdı yalnız. Bayağı bir sert geldi. Birazcık şeker atmak zorunda kaldım. Şeker atınca içilebilir oldu ama yani çok tutmadım o içeceği. Sert bir kakaoydu. Ama kahvaltı. Bir sonraki durağımız çok güzel bir manzara olacak arkadaşlar.
tahmin ediyorum bayılacağız oraya, bayılacağız. Yani fotoğrafları bayağı bir etkiledi beni. O yüzden David'le konuştuk, dedik gidelim, mutlaka oraya gidelim. Çok güzel manzaralar izleyerek güzel bir yol kat ettik ve Man-Made Forest'a ulaştık arkadaşlar. Burası bir orman. İsminden de anlayacağınız üzere insan yapımı bir orman. 1960'larda Filipinler'de erozyona karşı belli noktalarda böyle fidan ekmişler, ağaç yetiştirmişler, bir orman kurmaya çalışmışlar ve bunu Bohol'de, şu an bulunduğumuz bu alanda gerçekleştirmişler, başarmışlar. O yüzden man-made, yani insan yapımı orman demişler buraya. Ben de burada birazcık yavaş gittiği için sürücüler motor kullanmayı denedim. Pişt, gezintiye çıkalım mı? Hayatımda ilk defa motor kullandım ve David'in söylediğine göre iyiyim. Kotarmışım birazcık işi. David birazcık taktik gösterdi çünkü. Kotarmışım mevzuyu. Hoşuma da gitti yalnız motor kullanmak. Bilar diye bir kasabaya geldik şimdi arkadaşlar. Motorla gezdiğimiz için kafamıza göre takılabiliyoruz. Buradan geçerken bir tane market gördük. Dedik bir bakalım içeride ne var, lokal bir market. TikTok mu çekiyor? Hello. You make TikTok? No? Ah, it's Zoom. Ah, okay. İnceden bir Latin vibe'ı seziyorum ben Filipinler'de gezerken. O İspanyol etkisini görüyorsunuz. İnceden o Amerikan etkisini görüyorsunuz. Yalnız altımızda motor olmasa birazcık zor gezerdik ya da bize çok pahalıya patlardı taksiyle, mototaksiyle falan gelsek buralara. Burada balık tezgahları var arkadaşlar. Hello, how are you? Hello, good morning. Good morning. Öğlen oldu saat gerçi ama olsun, good morning. Hello, how are you? Burada böyle değişik değişik balıklar satıyorlar arkadaşlar. Bu ne ya? Bunu yiyorlar mı acaba? It's for eat? Aa, yiyorlarmış. En kısa zamanda benim motor ehliyeti almam lazım ve nasıl kullanıldığını iyice çözmem lazım. Gittiğimiz ülkelerde motor kiralarız, kafamıza göre gezeriz. Bir noktada mesela ben bisikletle gezmek istiyorum dünyayı. Ama şöyle bir dezavantaj var ne yazık ki. Bisikletle seyahat ettiğim zaman içerik üretiyorum. Tamam, güzel, zor oluyor ama üretirim içerik. Lakin izlenmiyor ya. Mesela kimler izler? Ben bisikletle seyahat ettim diyelim. Kimler izler? Nasıl bir rota takip etmemi isterdiniz? Nerelere gitmemi isterdiniz bisikletle? Böyle köy köy, kasaba kasaba, en gidilmeyecek böyle lokal yerlere gider gezerdik mesela. Ne dersiniz? Var mı böyle fikri olan? İzleriz ya da izlemeyiz abi, sıkıcı olur falan dediğiniz bir şey var mı? Fikirlerinizi merak ediyorum. How do you say good in Turkish? Good means iyi. Bueno, iyi. Yeah. Rico, lezzetli. Yeah. Muy rico, çok lezzetli. Yeah. İyi. Şimdi çikolata tepelerini ziyaret edeceğiz. Buradan biletimizi aldık, 100 peso. Bileti aldıktan sonra burada oturan abiye veriyorsunuz. Sizi şuradaki shuttle'larla giriş yerine götürüyorlar. Daha sonrasında oradan bir manzara izleme noktası var. Oraya tırmanacağız. Oradan da çikolata tepelerini göreceğiz. Servisler sizi burada indiriyor arkadaşlar. Buradan itibaren manzarayı izleyebiliyorsunuz. Ama ve lakin şu tepenin üzerine çıktığımızdan daha güzel bir manzara izleyeceğiz. Çikolata tepeleri. Aşağı yukarı 1700 tane tepe olduğunu düşünüyorlar. Koni şeklinde tepeler olduğunu düşünüyorlar. Bazı kaynaklarda 1200 olarak geçiyor. Çikolata tepeleri demelerinin sebebi şu an mesela görüyorsunuz, manzarayı şöyle göstereyim. Yemyeşil. Ama ve lakin mevsim geldiğinde bu yeşillik gidiyormuş. Kahverengi oluyormuş. Tabii yapraklar soluyor. Üzerindeki o bitkiler soluyor. Kahverengiye dönüyor. Baktığınız zaman çikolata rengini andırıyormuş. O yüzden çikolata tepeleri demişler. İsmi de buradan geliyor. Drone uçurmak yasakmış burada. Ya abicim, burada uçurmayacağız da nerede uçuracağız ya drone'u?
Şimdi akıllarda bir soru da canlanıyor olabilir doğal olarak. Bu çikolata tepeleri nasıl oluştu? Hemen açıklayayım sizlere. Deniz tabanında biriken mercan kabuk ve diğer organizmaların oluşturduğu kireç taşının milyonlarca yıl boyunca yükselmesinden kaynaklı olarak oluşuyormuş arkadaşlar. Tabii aşınıyor vesaire bilmem ne. Çeşitli hava muhalefetine de maruz kalıyor. Yağışlar, sıcaklık vesaire. Bu sebeplerden kaynaklı olarak bu tepeler oluşmuş arkadaşlar. Dediğim gibi kimisi 30 metre, kimisi 50 metre, kimisi 120 metre. Bu aralıklarda koni ve bazıları da küreye benzer tepeler oluşmuş. Gayet de güzel bir manzarası var. Yani bakar mısınız? Yemyeşil, yemyeşil her yer. El değmemiş bir doğa. Gerçekten bak belli başlı noktalara yerleşim alanı inşa etmişler ama o yapıları zar zor görüyorsunuz yeşilliğin arasında. Bir tane şelaleye gitmeye çalışıyoruz da bir yerlere girdik. Adam dedi ki buradan rahat gidemezsiniz dedi. Yola çıkın dedi. Yoldan gidebilirsiniz dedi. Biz de öyle yapacağız. Geri dönüyoruz şimdi. Çok güzel yerlerde geziyoruz da. Allah ne oluyor lan? Oğlum deli misin ya? Abi çok değişik bir yere inmişiz ya biz. Adam bizi gördü şaşırdı, ne işimiz var burada diyor. Bakalım gitmeye çalışıyoruz da güzel bir şelale mi acaba? Bu çevrede çok fazla şelale var. Birkaç tanesini kaydettim ben. Ama internet çok az çekiyor. O yüzden hangisini kaydettim, şu an hangisine gidiyoruz bilmiyorum. Lan civciv! Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. İnsanlar çok sessiz sakin yerlerde yaşıyorlar ya. Bayağı sessiz sakin yerlerde yaşıyorlar. Hadi bakalım şuradan çıkacağız şimdi. Çıktık ya biz de. Aha çıkamadık. Çıktık. Tam bir lokal gezi oluyor arkadaşlar. Çok keyifli geçiyor ya. Çok güzel yerlerde seyahat ediyoruz. O yüzden hiç sıkılmadan etrafı izliyoruz ya. Manzara o kadar güzel ki. Bak burada bir tane şapel var. Soralım ya şunlara. Let's ask. Hello. How can we go to waterfall? Waterfall. Waterfall. Down. Okay. Lonoy. Lunoy. Oh, Lunoy. Next day, next year. Okay. Thank you. Thank you. I don't understand. Me too. Ulan anlamadık ki. Şuradan bakalım ya bir yol mol bir şey gözüküyor mu? Aa manzara şahane ya. Bu ne güzel motormuş lan öyle. Adana'daki gençlerin To the water. yatıp uzandığı motorlara benziyor. Straight. And there's a bridge down on the bridge. Şahane ötesi ya. Şahane kere şahane. Buraya böyle birkaç tane tezgah açmışlar. Yiyecek bir şey satıyorlar. Şu an rakım olarak da yükseldik bayağı. Okyanusa doğru ineceğiz ama. Burası değil herhalde şelale ya. Ne yaptı? Kurudu mu abi yıllar içerisinde? Burasıydı da kurudu mu? Biz geçmiş dönemin fotoğraflarını mı gördük acaba? Bir su kaynağı var bir yerden akıyor da şuradan geliyor bak. Şuradan geliyor. Ama oraya su nereden geliyor? Herhalde buradan bir yerden akıyordu da kurudu ya. Dağdan okyanusa indik arkadaşlar. Left side. Ha? You say left? Left, yeah. Bir tane restoran bulduk da haritadan. Yemek yemek istiyoruz orada. Sol tarafta kalıyor. Bir bakalım nasıl yemekler var. Abimiz balık tutuyor orada. Yemin ediyorum kulağa basınçlar duymuyor ya.
bir restorana oturduk. Şöyle kendime bir menü aldım. 2 tane büyük tavuk parçası, yanında pilav. Bu pilav yetmez diye tavuk gidiyordu. Kendime ekstra pilav sipariş ettim. Hesabı ödedikten sonra söyleyeceğim size kaç para olduğunu. Afiyet olsun. Abi o kadar acıkmışız ki var ya, ikimizin de çıtı çıkmıyor. Zaten yorulmuşuz. Rüzgarda yiyoruz ya motorda. Perişan vaziyette yemeğe gömülmüşüz. Yanımızda bir de 2 tane kedi vardı. Hayvanlara da tabii ki yemek verdik. Onlar da acıkmış, biz de acıkmışız. Sildik süpürdük masada ne varsa. Ben 2 parça tavuk ve yanına pilav veriyorlar o tavuğun. Ve bir tane de içecek veriyorlar. 175 peso. Dedim ki bu pilav bana yetmez kardeş, sen dedim 2 tane daha bundan koy. 20'şer pesodan 40 peso ona ödedim. 215 peso. Ne kadar yapıyor? 155 lira falan yapıyor arkadaşlar. Güzel bir yemek yedim. Yani o tavukları var ya, öyle bir kemirdim ki. Tabii birazcık kedilere de bıraktım, o kadar da değil. Abartmayın. Hayvanlar da aç, bir deri bir kemik, yazık günah ya. Şahane bir gün batımı manzarasıyla gideceğiz Pangdao'ya doğru. Ben birkaç dakikada göstermek istiyorum sizlere manzarayı. Hava kararına kadar David kullanacak. David akşamları görmüyorum ben dedi. Senin geçmen lazım dedi direksiyona. Dedim oğlum benim öyle tecrübem yok, bir de dedim bana gece vereceğim. Bende de astigmat var. Ne yapacağız bilmiyorum yani, bakalım. Gideceğiz bir şekilde yavaş yavaş. Ama bayağı kullandım ya. Yarım saat 40 dakika falan kullandım. Öğreneceğim. Motoru öğreneceğim. Keyifli sürmesi. Arkadaşlar şimdi benzin almak için durduk. Buradan arkadaş benzini dolduruyor. Ne kadar litresi? 60 peso, 61 peso. Aşağı yukarı 61 peso litresi. O da işte $1 civarı bir şey yapıyor. David'in gözler maalesef akşamları görmüyormuş. O yüzden dedi ki korneada sıkıntı var dedi. Dedi sen geçeceksin direksiyonun başına. Dedim kardeşim benim öyle bir tecrübem yok. Tamam boş yolda bir yarım saat 40 dakika kullandık da yani çok trafik yoktu orada. Bir de karanlık, benim de gözler astigmat var. Karşıdaki ışık, arabanın ışığı benim de gözümü alıyor. Yani ben de çok görüyor sayılmam ama David şey dedi, benim korneada sıkıntı var dedi. Ben hiçbir şey görmüyorum dedi. Ki harbiden böyle son 4-5 dakikası da bir şey görmediğini hissettim çocuğum. Böyle son dakika falan duruyordu arabaları görünce. Baktım sıkıntı olacak. İş başa düştü mecbur. Direksiyona ben geçtim. Yavaş yavaş tın 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 gidiyorum arkadaşlar. Umarım bir sıkıntı yaşamayacağız. Daha 1 saatlik yolumuz var. Son 45 kilometre kala filan bana verdi David. Aşağı yukarı bir 7-8 kilometre geldim. Şimdi depoyu fullliyoruz. Full aldık. Full bırakacağız. Tabii oraya ulaşınca yine bir fullleriz inceden. Değişik bir tecrübe oluyor. Çok değişik bir tecrübe oluyor ya. Bir varayım da o zaman yine konuşalım. Yaklaşık 5 kilometre kaldı. Geldik sayılır. Yavaş yavaş tın 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 tın. Yani hiç kendimizi riske atmadan buraya kadar ulaştım. Bundan sonrası biraz daha sakin. Asıl o kalabalık yeri geçtiğim için mutluyum. Ya çok değişik bir deneyim oluyor benim için de ama şu uzunları yakanlara çok tav oluyorum ya, var ya. Yani sinkaflı konuşturacaklar beni ya. Yakmayın kardeşim şu uzunları. Ben de yaksam hoş olur mu yani? Görebilir misin? Göremezsin. Sen yakıyorsun, ben de göremiyorum yani. Böyle saçmalık mı olur? Zaten karanlık her yer. Sen de uzunları yakınca iyice kör oluyorum ben. Neyse aynaları kullanmayı falan böyle şey yaptım yani, kavradım iyice. Sadece motor biraz ağır ya, hani böyle durunca kaldırması sıkıntı oluyor. Gaz ayarını falan böyle birazcık öğrenmeye çalışıyorum ya da yavaşladığımda ya da birini sollarken, birine yol verirken falan filan. Güzel bir tecrübe oldu. Mecburiyetten aldım motoru. Keyifli de geçti, yalan değil yani, keyifli de. Birazcık gerildim de, stres de oldum ama keyif de aldım yani. Güzel bir şeymiş motor sürmek. Bugün harbiden var ya, çok şey geçiyor yani, o kadar hoş geçiyor ki inanamazsınız ya. Adama yol veriyorum geçmiyor kardeşim yani, daha ne yapalım ya. Yol veriyoruz geçmiyor. Allah Allah. Geçsene güzel kardeşim.
Kim sana yol veriyor bu devirde? Herkes yolu alma peşinde. Kim sana böyle centilmenlik yapıyor yani? Benim iyice bir tarafım bir tarafım kalktı. Lan otur yerinde. Yat. Köpekler geriyor beni ya. Birden fırlıyorlar yola. Karanlık ya bir de. O büyük sıkıntı. Dostlar motoru kiraladığımız yer burasıydı. Çok tatlı bir karı koca. Alonas Mini Market diye bir yer arkadaşlar. Burası Alona Beach'e çok yakın. Biz neticeleri hiç hissetmiyoruz ama ya. O kadar acıyor ki yani. Totomuz çok acıyor ya. Yoruyormuş lan motor insanı. Abi bir gün batımı izlemişiz. O zaman tabii David kullanıyordu. Ben çok şanslıydım. Arkadan video falan çekerek geldim. Mükemmel bir gün batımı izledik. O var ya nasıl parlıyordu gökyüzü sapsarı. O böyle bütün renk değişimleri falan hepsini gördüm. Hava karardı, çocuğun göz gitti. Motora ben geçtim. Ne stresti ya. Ama bir Valentino Rossi, iki ben yani o yollardan giderim. Başka kolay kolay o yollardan öyle süren olmaz. Amigo, muchas gracias por todo. Arada böyle hem İngilizce pratik yapıyoruz hem İspanyolca pratik yapıyoruz. Benim de hatırlamam lazım İspanyolcayı. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Bu videoluk bu kadardı. Sürüşümü de bir yorumlarsanız çok sevinirim. Video beğeni de atarsanız, yorum da atarsanız ve kanalıma da abone olursanız beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Adios amigos. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.